Tarife 3,5 su bardağı unu bir tezgaha alarak başlıyorum. Kullandığım su bardağı 200 mililitreliktir. Verdiğim malzemeleri hem ev ölçüleriyle hem de gramaj ölçüsüyle açıklamalar kısmına yazacağım. Bu da 3,5. bardak. Unu tezgaha ekledikten sonra bu şekilde bir havuz yapıyoruz. Ve havuzun içine toplam 300 mililitre 1,5 bardak ılık süt ekliyorum. Hamur işlerinde bu tarz kalsiyumu yüksek sıvılar kullanmak bayatlamayı biraz daha geciktirir. Ve unun etrafına 1 çay kaşığı dolusu 7 gram tuz ekliyorum. Ve hamuru yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Hamur toplandı. Hafif ele yapışan bir kıvamı var. Bu kıvama geldikten sonra hamuru bir miktar daha yoğuracağız. Ele çok yapışan bir hamur olduğu için elinizle bu şekilde eze eze yoğurursanız daha rahat bir şekilde yoğurursunuz. Hamuru 5 dakika boyunca yoğurdum. Dokusu gördüğünüz gibi pamuk gibi. Şimdi de hamurun ortasını açıyorum. Ve 15 gram yaş mayayı ufalayarak ekliyorum. Elinizde yaş maya yoksa da hem aktif kuru maya hem de instant maya ile hem nasıl kullanmanız gerektiğini hem de kaçar gram kullanmanız gerektiğini açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi elimizle eze eze tekrar mayayı hamura yediriyorum. Mayayı da ekledikten sonra hamuru hangi büyüklükte yapmak istersek o büyüklükte küçük parçalara ayırıyoruz. Ben daha sandviç ekmeği tarzı olması istediğim için biraz küçük yapıyorum. Dileyen daha da büyük yapabilir. Hamurları bezeliyorum. Ekmek hamurlarını yaklaşık 130 gram olacak şekilde bezeledim. Dileyen bu şekilde hamburger ekmeği tarzında pişirebilir. Dileyen ekmeği daha büyük yapıp baget tarzında da yapabilirsiniz. Bezeleri videoda gördüğünüz gibi sıkıca katlayıp uç kısımlarını inceltiyorum. Daha sonra bir tencerenin içine yarıya gelecek şekilde su ekliyorum. Ve su yaklaşık tenimizle aynı sıcaklığa gelene kadar ısıtıyoruz. Bu sıcaklık kullandığınız mayaya göre değişkenlik gösterse de genel ekseriyette parmağımızı hafifçe suya batırdığımızda elimize çok hafif bir sıcaklığın gelmesi yeterlidir. Kesinlikle yüksek sıcaklıklara kadar ısıtmayın. Aksi takdirde maya ölür ve ekmek dilediğiniz şekilde kabarmaz. Su biraz ısındıktan sonra yapmış olduğumuz ekmek hamurlarını suyun içine bırakıyorum. Ve tencerenin kapağını kapatarak hem ekmeğin içine daha fazla su alarak yumuşamasını, hem mayalanmasını hem de pişirirken fırında buhar etkisi göreceği için daha da güzel bir şekilde pişmesini sağlıyoruz. Ve bu şekilde 15 dakika boyunca bekletiyoruz. 15 dakika sonra tencerenin kapağını açıyorum ve ekmekler hem mayalanmış hem de yüzeye çıkmış oluyorlar. Ekmeklerin alt kısmı gördüğünüz gibi daha açık vaziyette. Ekmeklerin üzeri ise daha düz bir formda duruyor. Ekmeklerin düz kısmı üst kısma gelecek şekilde fırın tepsisine diziyoruz. Ekmeklere suda ön mayalama işlemi yaptıktan sonra böyle bir jiletle ekmeklere desen verebilirsiniz. 50 derecede ısıtıp daha sonra fırını kapatıyoruz ve içindeki sıcaklığı ile birlikte 20 dakika boyunca
tekrar fırında bekletiyoruz. Mayalanmış ekmekleri şimdi pişirebiliriz. Ekmekleri çıkarıp fırını 220 dereceye tekrar ısıtıp o şekilde pişirmeniz gerekiyor. Ekmek hamurlarını kesinlikle soğuk fırına atmayın. Fırın ısınırken pişirirseniz ekmeklerin yüzeyi çok sert olacaktır. Ekmekler fırından çıktı. Hamurlar çok yumuşak olduğu için üzerine attığım jiletlerin çoğu kapanmış. Siz biraz daha derinden çizik atın. Şöyle ekmeğin altını da sizlere göstereyim. Birazdan içini de kesip dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir ekmeğin içini de sizlere göstereyim. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.